Merhabalar, ben Mansa Musa. Asya'nın ıssız çöllerine tüccar bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldim. Anne! Babam dürüstlüğünden dolayı borç batağına düşmüş, borcundan dolayı da öldürülmüştü. Ve ben de bu yüzden ticarette bayağı bir şerefsizdim. Babamın ölümünden sonra kendi başıma ticarete atıldım. Ve zamanla kendimi geliştirerek en sonunda ticaret becerimi 300 yapmış ve devamında da milyoner olmuştum. Amacım Kalrada'yı paranın gücüyle domine etmekti. Ve bu yüzden Sultan Unkid ile görüşerek sanal aşeğini satın aldım. Böylece dominasyon planımın ilk kısmını tamamlayarak planın ikinci kısmına geçecektim. Neden Bay Anderson? Neden? Niye inat ediyorsun? Çünkü bu benim seçimim. Matrix bir sistemdir Neo. Planın ikinci kısmında amacım tüm Aseray topraklarını ele geçirmekti. Fakat ben cimri bir tüccar olduğum için bunu yaparken yanıma vasal klan almak istemiyordum. Yani normalde olduğu gibi 6-7 klan bir araya gelip toprakları bölüşmek değil, her yeri kendi klanıma alıp deli gibi para kazanmak istiyordum. Sana 20 lira mı verelim, bir sonrakine 2'ye katlayarak mı verelim? 20 ver. Tabi bu askeri açıdan dezavantajlı çünkü bir klan oluşturabileceği birlik sayısı belli. O yüzden bu açığı kapatmak için elimdeki sermayeyi kullanarak alabildiğim kadar paralı asker alacağım. Şu an günlük 10.000 dinardan fazla para kazanıyorum ve 7 kervan ile 5 atölyeden günlük 12 nam geliyor. O da bildiğiniz üzere buradaki büyük yatırımcı özelliğinden geliyor ve ben mod indirdiğim için 2 özellik aynı anda açabiliyorum. Buradan da artı 1 nam geliyor o yüzden. Şu an bir tane daha yoldaş hakkım var. Bununla bir adet daha kervan kuracağım. Şimdi kervan için yoldaş arıyordum ama bayağı iyi bir şifacı kadın bulduk ama ticaretten de anlıyor. Alacağım ben bunu. Şimdi şifacıyı aldım. Kendi şehrimde konvoy yapacağım onu. Tabii ki güçlü birlik vereceğiz ki patlamasın. Kente de biraz kaynak bırakacağım. Refahımız hızlı artsın. Şu anki amacım klan seviyemi 6 yaparak daha fazla asker tutabilmek. Ve bu sırada da para kasmak. Fakat ben savaşa hazırlansam da kendi savaş becerilerim baya kötü. Yani ben bu şartlar altında savaşamam. Ben bu koşullar altında çalışamam. Yani dövüş becerilerimi geliştirmek için turnuvalara katılacağım. Ve artık tüccardan çok savaşçıya dönüşeceğim. Bu yüzden kendi şehrimdeki turnuva sorumlusuna yakında turnuva var mı diye sordum. Fakat herif bana burada turnuva yok, Lageta ile Rota'da var dedi. Yuh, daha uzakta olsaymış. Ya birader, şehir benim değil mi? Niye turnuva yok burada? Sana emrediyorum, turnuva düzenle. Ve böylece turnuva için yola koyuldum. Ve biliyorsunuz ki benim 3 tane çocuğum var. Ve yolda giderken çocuklardan biri büyüdü. Büyüdü derken tabii bir anda devleşti gibi değil. Çocuk ergenliğe girmiş, ben de ona yol göstereceğim. Nul'dan artık diğer çocuklarla oynayacak yaşa geldi. Sen özellikle şundan etkilendin. İdareyi ele geçirmesinden. Bir dakika lan. Evet, ilk turnuvamıza geldik. Turnuvada 10 tane lord var. Hediye de güzel bir kılıç bu arada. Buradan güzel kasarız. Baksana, full lord lan. Yapma ya. Benim yalnız zırhım yok ha, şimdi fark ettim. Vurun çocuklar. Öl artık. Oğlum bunlar benden mi? Benden herhalde bunlar. Ya valla herkeste deli zırh var ya, herkes lord. Ben tek yedim. Ve elendim. Ekipmanım o kadar kötü ki adamları yenme şansım yok şu an. Aynen. Madem bu kadar paramız var, zırh alalım. Artık çünkü tüccar değil, savaşçı olacağız. O yüzden bize güzel zırhlar lazım. 130.000. Alınır ya yine. Zaten hızlı para kasacağız. A few moments later. Miğfere 130.000 vermek istemiyorum. Onun yerine buradan böyle 70.000'e aynen 47 zırh veriyor. Bu 48, bundan alacağım. Hatta 8.000 altına tüylü miğfer almak daha da mantıklı, onu alacağım. Alınır ya yine. Zaten hızlı para kasacağız. Bayağı bir imparatorluk kombini oldu ama güzel oldu bence. 200.000 de altın harcayacağız ama çıkarız parasını. Şimdi bir sonraki turnuvama gidiyorum ve artık zırhımızı da aldık, yani hazırız. İkinci turnuvam Saniopa şehrinde ve bu sefer 7 lord var, yani işimiz daha kolay olacak. Ödül olarak da göçebe tüylü miğfer var, yani kazanırsak güzel para gelebilir. Haydi bakalım, yeni zırhımız, yeni kombinimizle turnuvaya katıldık. Bakalım sorun bizde miymiş yoksa zırhımızdaymış. Galiba bizde sorun. İkiye bir kaldım. Yok mu takımdan yardım? Alo. Ya ananın... Sayın Başkan. Sorun galiba zırhlarda değil de bendeymiş. Ama yine de pes etmeyip böyle gelişmem lazım. Ve bu yüzden Mizya şehrine giderek bu sefer buradaki turnuvaya katıldım ve oha, 16 tane lord var turnuvada. Benim miğferden daha iyi ödül bu arada. Bunu kesin kazanmalıyız. Haydi beyler. Gitti bir. Mizya turnuvasının finali. Mansa Musa vs Castor. Turnuvayı kazanmak benim için çok önemli.
Ve finali kazanmayı başardık. Hem de bu kadar fazla lord varken ve üstüne 9 danam geldi. Yani artık kendimi kendime kanıtlamıştım. Fakat bu galibiyet bir sonuç değil, aksine savaşçı olma yolumdaki ilk adımdı. Böylece hedefime ulaşmak için yıllarca çalıştım ve şu anki yıl olan 1097'den 1105 yılına kadar dünyanın dört bir yanında sayısız turnuvaya katıldım. Hadi bakayım oğlum. Türk kanı var bende, Türk. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Bu geçen 8 yılın sonunda sayısız turnuvaya katılarak dövüş becerilerimi geliştirmiş, neredeyse 5 milyon altın kazanmış ve klan seviyemi de 6 yapmıştım. Şimdiki amacım yeni bir devlet kurup tüm Aseray topraklarını paralı askerlerle ele geçirmek ve buradan gelen parayla da tüm dünyayı satın almak. Böylece devlet kurmadan önce son hazırlıklara başladım ve ilk olarak kendi birliğimde izcilik ve mühendislik yapacak yoldaşlar aramaya başladım. Özellikle mühendis kuşatmalar için çok önemliydi ve o yüzden mühendis Lat adlı bu herifi anlaşarak birliğime kattım. Böylece yoldaş sınırına ulaşmıştım. Yani kalan pozisyonları kendi yoldaşlarımla dolduracaktım ve bu yüzden yoldaşların kervanlarını dağıtarak işime yarayanları birliğime aldım. Artık ticaret yok, savaşa gidiyoruz. Savaşa gidiyoruz, savaşa. Tabi tek başıma olduğum için asker sayısı önemli. O yüzden pozisyonları doldurduktan sonra oluşturabildiğim kadar birlik oluşturdum. Ve devamında da ordu için gemi almaya gittim. Çok gemiyle işimiz olmayacak aslında ama ben yine de ordu için birkaç tane gemi alacağım. Hazır paramız da var. Tam olarak böyle büyük gemiler alacağım. Belki lazım olur. Özellikle kuşatmada falan gemiyle kapatmak iyi oluyor. Erzakları bitiyor hem. Yapma ya. 600 bin dinar ödeyeceğim. 600 kişilikte kapasitem var. Bence şu anlık yeterli baya. Razi şehrinde isyan çıkmış ve şehir şu an hiçbir devletin içinde değil. Aslında orduyu hızlı kurabilirsem buraya hızlıca alabiliriz ve bir şehrimiz daha olmuş olur bedavadan. Evet, tüm birliklerimi kurdum. Biraz daha toplamalarını, adam toplamalarını bekleyeceğim. Çünkü devlet kurduğum an bana saldırabilir birileri. Böylece ilk hedefim Razi olacaktı. Ama saldırmak için birliklerin asker toplamasını beklemem gerekiyordu. Ben de bu yüzden Sanala şehrinde beklemeye başladım. Ve ben beklerken klanıma bir evlilik teklifi geldi. Bu sefer de Ostikos'tan, Kuzey İmparatorluğu'nun klanından kızıma evlilik teklifi geldi. Lan bizim aile neymiş ha? Aferin oğlum, böyle devam. Aferin oğlum. Böylece evlilik teklifini kabul ettim ve birliklerimin de askerlerini toplamasıyla beraber artık hazırdım. Ve evet, artık vakit geldi. Yıllardır uğraştığım, çabaladığım o şey. Kendi devletimi kurmaya artık hazırım. Artık büyük bir adım atmanın zamanı. Ve ben Kalradya'nın en zengin insanı Mansa Musa. Resmi olarak Mali Krallığını ilan ediyorum. Evet, artık krallığımızı ilan ettik ve günlük 11 nüfus kazanıyorum, bayağı iyi. İlk hedefim ise isyan halindeki Razi şehri. Böylece Razi'ye saldırmadan önce kendi birliğimi alabildiğim kadar paralı asker alarak fullledim ve devamında paralı asker klanlarından Gulam ile anlaşarak kendime 1200'lük bir ordu kurdum ve Razi isyancılarından birine saldırarak savaşı ilan ettim. Burada direkt askerleri göndereceğim, zaten bayağı üstünüz. Kuşatmaya önceden başladım. Beğenizliler orduları da gelecektir. Biz kuşatmayı bitirene kadar katılırlar bize. O sırada zaten daha duvarları yıkmam gerekecek. Ve kuşatma yaparken dizenteri hastalığı çıktı. Adamlarımızı tedavi edeceğiz ama kampın dışına göndereceğim. Çünkü yapacak bir şey yok. Tüm orduya bulaşırsa büyük sıkıntı. Duvarları kırdık. Ordu da tamamlandı şu an. 1200 kişiye yakınız. Burada direkt saldırıya geçiyoruz. Şimdi biz paralı askerlerle çalıştığımız için kayıp vermemek çok önemli bizim için. Olabildiğince az kayıpla geçirmemiz lazım savaşları. Ve bu kuşatmadaki taktiğim de okçular. Okçularımı buradaki platforma dizeceğim. Ve daha içeri saldırmadan buradan oklayarak adam almaya çalışacağım olabildiğince. Piyadeler arkada bekleyecek. Şu 100 tane okçuyu da buraya dizeceğiz. Diğer okçuları da buraya dizeceğim. Buradan vurabildikleri kadar vursunlar. Dağınık dursunlar. Evet. Şu an baya güzel. Güzel. Baya güzel okluyoruz. Bravo Fabio. Bravo Ayar. Burada yalnız yakın dövüşe girmişler. O kötü oldu. Bu tarafı geri çekeceğim ya. İstediğim olmadı. Evet, kovalıyorlar. Hatta bu surdan ben saldırıya geçeceğim. Zaten çok verim alamadık. İyi komutanlar da ordusuyla beraber savaşır. Geri dönerken bayağı güzel yakaladık. Burada da bayağı bir okladık adamları. Artık dalabiliriz. Ve savaşı çok az bir kayıpla istediğimiz gibi kazanıyoruz. Zafer bizim. Fakat bu daha yolumuzun başı. Daha alacağımız bir sürü toprak var. Yerleşkelerden aldığım geriler artık ticareti geçti. Şehri yönetmesi için oğlumu görevlendireyim dedim ama benim kerata bayağı bir vasıfsız ya. Hiçbir işe yaramıyor. Yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Ve benim oğlum yerine geline bir bakayım dedim. Hayvan gibi buff veriyor. Aferin kızım. Aileye kabul ettim seni. Aferin oğlum. Şimdi Razi'nin sahibi için seçim var.
Bayağı bir demokraside çalışıyor ülkemizde. Şimdi şu anki hedefim Aseray olacak ve Güney İmparatorluğu Aseray ile savaşta. O yüzden bunlarla müttefik olursak bizim işimize gelir bayağı. O yüzden İmparatoriçe Ragia ile bayağı da yaşlanmış kendisi. Bir evlilik görüşmesi yapacağım. Ana, evlendirecek kimse kalmadı mı ya? Oğlum çok üzüldüm lan. Güney İmparatorluğu bizle işbirliği yapmıyor. Asray'ın ordusu da bizden çok daha güçlü. O yüzden daha fazla paralı askere ihtiyacım var. Böylece savaştan önce son ordu takviyelerini de yaptım. Ve Alev'in közleriyle ormanların kardeşlik klanlarıyla anlaştım. Böylece sayısı 1000'den fazla olan bir ordu kurdum. Ve ordunun toplanmasını beklerken... Askar garnizonu bayağı güçlü. O yüzden ben Kuyaz'a ilerleyeceğim. Hem sultanın şehri. Burayı alırsak ekonomik olarak sultanın klanı çökebilir. Oğlum benim köyümü kimse yağmalayamaz lan. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Tut oğlum onu, aferin. Şimdi Alev'in közlerini de çağırdım. Ve ordu sayım 2000'e kadar çıktı neredeyse. Kuyaz'ı hızlıca fethetmem lazım o yüzden. Kuyaz'ı kuşattım. Fakat... Kardeşlik benden ayrıldı ya oğlum, ne çabuk sattınız ya. Tüh be. Tekrar görüşeceğim bana geçsinler diye. Yani tam savaştayız. Bunları çağırmayacağım, orduya çok nüfus gidecek. Bunlar gidip köyümü yağmalasınlar. Razik kuşatılıyor ama buraya belki hızlıca girip gemiyle dönebilirim. Buradan oraya koşmayacağım. Oradan yapacak bir şeyimiz yok. Böylece Kuyaz duvarlarını hızlı atışlar yaptım. Ve en sonunda surları yıkarak hızlıca saldırıya geçtim. Şimdi surlar çok atışlık değil ama yine kullanmayı deneyeceğim. Ne kadar az kayıp o kadar iyi. Bizim çok askerimiz yok çünkü. Yok bak, buradaki okçular çok işe yaramıyor. Bunları çekeceğim. Bunları çekip farklı bir taktik uygulayacağım. Piyadelerle buraya saldıracağım. Okçuları da içeri daha rahat girebilmek için kullanacağım. Yani ne yapacağım? Şuraya basacağım, atıyorum. Ve bunlar oradan girmeyi zorlayacak. Bu işe yarıyor. Çünkü ben piyadelerime bunlara saldırma emri verdiğimde direkt bunları öldürmeye çalışıyorlar. İçeri girmeye çalışmıyorlar aslında. Ama bunu yaptığım zaman içeri daha zorluyorlar. Biraz daha kayıp veriyoruz ama olsun. Gördüğünüz gibi direkt koşuyorlar içeri ve düzeni bozuyorlar. Evet, şu an iki orduyu da birleştirdik ve arkadan saldırabiliriz. Buradan yürüyeceğim. Bunları da merdivenden yürüteyim de bunlar umarım geçebilirler. Buradan arkadan saldıracağız. Hayır buradan yürüyün. Buradan. Evet, kuşatma başarılı oldu. Buraya da asker göndereceğiz. Ve daha gördüğünüz gibi 1200 askerimiz duruyor hala. Verebildiğim tüm upgrade'leri de veriyorum. Kuyaz'ın sahibi kim olsun? Valla çoğunluğun kararına saygı duyarız biz. Ne var bu, komik mi? Mizah anlayışı böyle. Bunda bir espri yok ki. Razi şehri kuşatılıyor. Buraya denizden belki yetişebiliriz. Saldırıdalar, yetiştik. Son anda yetiştik. Ve sayı üstünlüğü de bizde. 800'e 1200 bir savaşımız var burada. Asker göndereceğim direkt ve evet, tokatladık. Böylece orduyu toparlamak için bir süre Razih'te kaldım. Ve bu sırada da Asera'ya karşı müttefik ararken Güney İmparatorluğu'nun bana katılacağını fark ettim. Bu yüzden hemen bir ittifak anlaşması yaptık ve 230 bin dinara imparatorluğu savaşa çağırdım. Ama onlar da beni 260 bine Batı ile olan savaşlarına çağırdı. Büyük ihtimalle ne onlar benim savaşa ne de ben onların savaşa gidebileceğim ama kabul edersem 30 bin dinar kârdayız. İyi para, Allah bereket versin. Şu an kardeşlik inanılmaz güçsüz. O yüzden kovacağım ben bunları. Zaten beni satmışlardı. Şu an zaten 3 tane paralı asker birliği değil 2 tane var. O yüzden bir tane de alacağım. Göğüs çanlarıyla anlaşacağım. Onların da 500'e yakın askeri var. Şimdi yeni paralı askerlerle yeni bir ordu kurdum. 1200'e kadar askerimiz yine çıktı. Ve bu orduyla tekrardan bir şehir alabilirim. Hubiyar şehrini alabiliriz. 700 savunan var. Kasira'da 500 savunan var. Kasira daha rahat şu an. O yüzden Kasira şehrine gideceğim. Asker sayım yeterli gayet. Diğerleri de geldi. Yalnız tam kuşatmaya gidiyordum. Güney İmparatorluğu kalesini kuşatan 1000 kişilik bir Asaray ordusu gördüm. Şimdi burada iki seçenek var. Ya ben buna saldıracağım ya da benim yerleşkem olmadığı için yoluma devam edeceğim ve Kasira'yı kuşatacağım. Şu an bu orduya saldırmak bence daha mantıklı çünkü şehirde zaten 300 savunan var. Bunlar bu kaleyi aldıktan sonra benim şehrime de dönecekler. O yüzden bunu engellemeliyim. Burada iki ordu arasında pek bir güç farkı yok ama kazanırsak Aseray bir süre toparlanamaz. O yüzden saldıracağız. Şimdi savaş çok yakın. O yüzden araziyi kullanmamız gerekecek. Buradaki ağaçları kullanabiliriz. Şimdilik bana gelirse diye bir savunma pozisyonu alacağım. Eğer hücum etmezse bana, ben ona göre bir hücum düzenleyeceğim. Atlı okçuları çok tehlikeli yalnız. Kalkan duvara açacağım o yüzden. Şimdi atlı okçular için okçularımı öne çıkardım. Buradan güzel vurabiliriz. Evet bak, görüyorsunuz. Çok güzel. Çok güzel oldu bu. Evet, atlı okçuları bitince mecbur adam üstüme geldi. Adamları zorladık aslında. Lan nereye bakıyorsunuz? Buraya dönün, buraya. Ağaçlara geri çekeceğim. Piyadeleri öne çıkaracağız. Piyadeleri tokatladık ilk etapta. Şimdi okçuların kaçmasını istemiyorum, o yüzden onlara da saldıracağım. Evet, okçuları da yok ettik. Artık bu iş burada bitecek neredeyse. Ben burada birliğimi geri çekeceğim çünkü şu an eksiyiz. Burada da askerleri gönderebilirim bence.
Evet, bayağı ağır ezdik. Çok güzel oldu. Bu savaşla beraber Asera'ya büyük bir darbe vurmuş ve ordum çok iyi savaşarak az bir kayıpla çıkmayı başarmıştım. Böylece savaştan sonra hemen yaralarımı sararak devamında Kasera şehrini kuşattım. Kuşatma sırasında şehir garnizonunun su teminini yaptığı kaynağı keşfetmiştim ve burada suyu zehirleyip garnizonun %10'unu öldürebilirdim. Fakat böyle yaparsam hem çocuklarla kadınlar ölebilir hem de %10 pek bir işime yaramazdı yani. O yüzden heriflere psikolojik olarak saldırmak istedim ve adamların su içtiği yere askerlerimi yıkanmaya gönderdim. Kuşatma sırasında Asera'yı karşıma tekrardan ordu getirdi ve eğer saldırırlarsa garnizonla beraber bayağı kalabalık olacaklar. O yüzden duvarları daha kıramasam da saldırmak zorundayım. Zaten garnizon çok güçsüz. Evet, Kasera'nın düşmesiyle de beraber şehir sayım artık Aseray'dan daha fazla. Ama bu savaşa daha devam edebilir miyim bilmiyorum. Çok yorulduk. Bizim ülkede demokrasi pek olmadığı için ben şu an barış kararı yapacağım. Çünkü gerçekten savaşacak bir gücümüz yok. O yüzden zaten muhalefet olmadığı için direkt barış vereceğim buraya. Evet, savaştan sonra da orduyu dağıtıyorum. Tekrardan toparlanacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Ben de o sıra nüfuzumu kasacağım iyice. Daha güçlü paralı askerlerle beraber Asera'yı 2. savaşta bitireceğiz. Şu an birliklerimiz bayağı boş ve bunun yanı sıra benim ülkede kanun çıkarmam lazım. Birlik sayımı arttırabileceğim, daha fazla asker tutabileceğim kanunlara ihtiyacımız var. O yüzden burada en önemli olan kraliyet yetkileri politikasını alacağım. Çünkü benim ordu kurma nüfuz bedelimi azaltıyor ve kurduğum orduların da daha zor dağılmasını sağlıyor ve benim için çok önemli bu. Çünkü biliyorsunuz sadece tek başıma ordu kurabiliyorum. Arkadaşlar orada yalnızdım. Birlik büyüklüğümü arttırmak için de kraliyet muhafızını geçireceğim. Bir sonraki politikam ise soylu mahiyetler. Çünkü bu da benim birlik büyüklüğümü arttırıyor. Ve hem önceki politika hem de bununla beraber toplamda 100 birlik büyüklüğü artmış oluyor. Son olarak da kutsal majestelerini geçireceğim. Çünkü daha fazla nüfus kazanacağım. Günlük 3 bayağı fazla. Ve bu arada politikalar sayesinde tam 400 asker taşıyabiliyorum şu an. Bu bayağı fazla. Yoldaşlarımınki de 200'e kadar geldi. Ve klandaki birliklerle de beraber neredeyse 1000'e yakın askerim olacak. Yani paralı askerlerle beraber 2,5-3'e kadar çıkabiliriz. Evet, politikaları geçirdik. Şimdi bir de nüfus için eşraftan destek isteyeceğim. Ve böylece kazandığım nüfus daha da fazla artarak artık nüfus problemi tamamen ortadan kaldıracağız. Şehirde hazırlık yaparken karşıma böyle bir şey geldi. Askerimin kızı evlenmek istiyormuş. Ama evlenecek kişi bir serseriymiş. Ama kız o serseriyle evlenmek çok istediği için adam da engelleyemiyormuş. Benden yardım istiyor. Vallahi biz tüccar adamız. Evlilik gönül işi değil, mantık işidir bizim için. Tabii ben hanıma çok aşıktım, öyle kabul etmiştim ama genelde mantık işidir kardeşim. O yüzden bu. Ama prensin akrabası benimle evlenmek istiyor. Tabii enayi değilim. Teklifi hemen kabul ederek evlendim. Merak etme karıcığım, ben sana daha iyilerini alacağım. Ya sabır koyayım ya sabır! Ben savaşa hazırlanırken Aseray duramayıp bana bir daha savaş ilan etti. Biraz kötü oldu. Tam hazırlanamamıştık. Ama tekrardan ormanların kardeşliğiyle anlaşacağım. 700 askerleri var. Şu an 3 tane paralı klanımız var. Buradan 700, buradan 350, buradan da 440 asker geliyor. Yani bir 1500'e yakın paralı asker var. O yüzden bayağı kalabalık bir ordu olacağız. Bekle lan Aseray. Gördüğünüz gibi ordu kurmakta şu an çok ucuz. Hep 10 nüfuza falan alabiliyorum adamları. O da politikadan dolayı oldu. Şimdi ordunun toplanmasını bekleyeceğim Kuyaz'da. Hem biraz bakalım düşman ne yapıyor. Ona göre hareket ederiz. Evet, herkes toplandı. 1800 asker var. Ordu bütünlüğü de çok ucuz. 35'e fullüyorum şu an. Fullüyorum deyince de biraz benzin fiyatı gibi oldu. Gülerim hocam. Ben hani gülme krizine girerim. Vallahi bak. Bu arada Kasera şehri kuşatıldı şu an. Buradan Kasera'ya koşacağız. Yetişiriz büyük ihtimal. Oo, bayağı büyük ordu getirmişler. Şehirde düşmek üzere. Mecbur saldıracağız burada. Yalnız burada saldırırsam kayıp çok vereceğiz illaki ve bir 800 askerimiz belki de gidecek. O yüzden onun yerine içeri girmek daha mantıklı olabilir. İçeri girersem 200 askerim ölecek. Ama yine de bence daha karlı oluruz burada. Çünkü mancınıklarımız hala duruyor ve adamda da pek bir şey yok. Koçbaşı var sadece. Oo, alevli mancınığımız da var. Dur bakayım, siz bunu kullanmayın. Bunu kullanmayı bıraktırdım. Çünkü bu mancınıkları ben kullanırım. Biliyorsunuz ateşli toplar çok güçlü oluyor. Benim adımdan Mansa Musa ise burayı çok az kayıpla tutacağız. İçerideyken sallayayım hadi bir tane. Bak tam şu okçuları görüyorsunuz mu, 86 tane. Oraya sallayacağım. Olsun, vurduk en azından. Boş geçmedi. Allah lan, boşa mı gitti bu? Olsun, vurduk en azından. Boş geçmedi. Şimdi kuşatma kulesi yaklaşıyor, o yüzden topları alıp geçeceğim. Ve elimdeki şeyle düşmana cehennemi yaşatacağım. Buradan adamları atamıyorum ama kulenin canı çok az, o yüzden oraya yollayacağım. Ve gördüğünüz gibi kuleyi çökerttik. Baya iyi oldu. Vurun oğlum, oklayın. Evet, adamlar gördüğünüz gibi kaçıyorlar. Benim taktiksel zekam sayesinde, bak orada sıkışmış. Aşağı kapıyı!
Kazandık. Aslında güzel bir zafer. Ama çok da kayıp veremedik. Erken pes ettiler. Kuşatmadan geri çıkmışlar. Şimdi tekrar devam ediyorlar kuşatmaya. Tekrar saldırıya geçtiler. Lan yine erken kaçtılar. Daha bunlara ben taşlayacaktım. Ama bu sefer bayağı bir kayıp verdik heriflere. Adamların 500 askeri var. Bizim ise şu an 1700. O yüzden artık kapıdan dışarı hücum edebiliriz. Asera'ya çok ağır bir yenilgi uğrattık ve 1500 askerimiz daha var. Bu askerlerle bir şehir daha alacağım. O yüzden Hubyar'ı kuşatmaya gidiyorum. Arkada da bir ordu toplanıyor ama onlar toplanmadan alırız ya şehri. Şimdi yine klasik taktiğimizi yapıp trebüşe kuracağım. Evet, nihayet duvarları yıktık. Sayıca da üstünüz, direkt saldırıya geçiyorum. Böylece Hubyar şehirde çok az kayıpla düştü. Böyle Hubyar'ı da farklı birine verelim. Artık Asera'nın sadece 2 şehri kaldı. Bunları da aldıktan sonra savaş hemen hemen bitecektir. Derken Kasera kuşatıldı. 1200 ordumuz var ya, bence tutabiliriz. Ulan bir salmadılar şu Kasera'yı. 927 asker var. Yani sayıcı üstünüm. Simülasyondan bonus da alıyorum. O yüzden asker göndereceğim. Evet, çok ağır kazandık. Güzel kazandık. Şimdi sıra Ajax şehrinde. Şimdi Ajax garnizonu kalabalık. 500 tane garnizon askeri var. 300 tane milis var. Fakat 10 günlük stokları kalmış. Yani erzağın bitmesini beklersem garnizonun hepsi ölecek. Asıra'yı 2 kere tokatladık, o yüzden zannetmiyorum hemen toparlanabileceklerini. O sırada bence bekleyebiliriz. Merhabalar. Derken biri saldırdı bana da. Bu ne oğlum, bu kadar kişi mi saldırırlar? Bizimle savaşabilirsin ama adamların çoğu ölür. Ve muhtemelen yenilirsin. Bu orduyla mı? Hayatımın en kolay savaşlarından biri oldu. Oo. Şu an bayağı kafa kafayız. Büyük ihtimal bu muharebe savaşın kaderini belirleyecek. Şimdi savaş arazisi dar bir geçit. O yüzden burayı iyi kullanabiliriz. Okçumuz var. Atlılarımız çok fazla olması kötü bence burada. Adamların bizden de fazla atlısı var. Şimdi bu tepeleri kullanmayı düşünüyorum. Yani okçuları böyle yerleştirip araya piyadeleri koyabiliriz. En mantıklısı o gibi. Piyadeleri de öne kalkan duvarı açacağım. Hani geçidi kapatıp adamlar saldırında buradan oklarla da destek alabilelim diye. Oo, çok kötü taşlıyorlar lan bizi. Biz yerleşmeden adamlar yerleşti ya. Bura çok kötü. Bura çok kötü. Direkt geri çekildim. Çok adam, boşuna adam kaybettik. Ve adamlar hiçbir şey kaybetmedi. Şimdi hiç ileriye gitmeyeceğim. Adamlar bizden önce yetişiyor oraya. Okçular başta önde beklesin. Adamlar yaklaştı, geriden çekeriz buraya. Ya siz nereye bakıyorsunuz yine ya? Akıl yok. Ateş! Bayağı kaybımız var. Çok kötü. Yine geri çekildim. Yok, kazanamıyoruz. Asker göndersek. Her şey bitti. Ben dahil tüm paralı askerlerim tutsak alındı. Ve vasalım da olmadığı için savaşacak başka gücümüz kalmadı. Mansa Musa'nın hikayesi burada bitti. Derken kader yüzüme güldü. Ve kaçmak için bir fırsat yakaladım. Paramla tekrardan orduyu toparlayıp savaşa dönebilirdim. Ya bir Ulan koskoca Mansa Musa ile dal geçiyorlar. Bir salıp bir geri alıyorlar. Eğer tutsaklıktan bir çıkarsam var ya, hepinizi idam edeceğim. Başka seçenek bırakmadınız. Ve evet, 100.000 dinara serbest kaldım. Ve Aseray şimdi naneyi yedi. Şimdi sen naneyi yemedin mi? Gerekirse tüm garnizonları boşaltacağım ama kurabildiğim en büyük orduyu hızlıca kuracağım. Ve elime geçen tüm lordları idam edip Aseray'ı tarihten sileceğim. Hatta Kasira'da tutsak olan lordlar var. İdam işine hemen başlayalım. Evet, 11 tane lordu idam ettim. Ama bu daha başlangıç. Tabii önce orduyu toparlamam lazım ama paralı askerlerin gücü sıfırlandı. Yani asker sayımız neredeyse sıfır şu an. O yüzden mevcut klanlarla sözleşmemi bitirip yenilerini alacağım. Aynı zamanda asker sınırımı da aşarak fazla askerlerle tekrardan birlik kurdurtacağım. Böylece klandaki herkes birlik kurdu. Yani artık savaşmaya hazırım. Fakat ben orduyu tam toplayamadan Kasera kuşatıldı. Savunmacılarla beraber 700 askerimiz var. Adamların da 600 askeri var. Fakat bizim kırmızı barımız daha önde. Yani adamlara göre daha güçlüyüz kalite olarak da. Bu muharebeyi kazanırsak tekrardan savaşa dönebiliriz. Savaş arazisi bayağı düz ve adamların önünde tepe var. O yüzden daha avantajlı olduklarını düşünüyorum. O yüzden hemen hücum etmeyeceğim. Ama okçu sayımız çok daha fazla. Bu okçuları kullanmam lazım benim. Eğer iyi bir ok açısı alabilirsem herifleri yok ederiz. Düşman direkt üzerime geliyor. Bu benim işime gelir. Okçuları biraz daha yayacağım. Biraz daha geri çekileceğiz. Adamın piyadeleri geliyor. Piyadeleri de öne göndereceğim. Ama piyadeleri hücum ettirmeyi düşünmüyorum. Hat tutacağım burada. Hücum edebiliriz artık. Saldırın. İlk dalgayı yenmeye başardık. Şimdi yine okçularımı çıkaracağım. Çünkü adamın okçuları gelmiş. 2 katı okçumuz var. Bu avantajı kullanmalıyız. Yalnız atlısı çokmuş. O biraz sıkıntı olabilir. Yo, atlı askerleri attan mı inmiş ya? Niye atları yok? Şundan daha rahatlatıcı bir şey var mı? Bana bir söyleyin. 300 bin dinara serbest kaldım. Ve Aseray'ı tarihten sileceğim. Hatta Kasira'da tutsak olan lordları idam edip Aseray'ı tarihten sileceğim. 100.000 dinara serbest kaldım. Ve 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 A
Artık direkt hücum emri veriyorum. Savaşı kazanmayı başarıyoruz ve kaybımız da çok fazla değil. Bu savaşın döndüğü yer. Tutsakları da direkt idam edeceğim. Artık savaşı böyle kazanacağız. Bu savaştan sonra büyük bir avantaj elde etmiştim ve ordumu yavaş yavaş büyüterek 1400 kişiyle önce Ayakis şehrini kuşattım. Güç farkı çok olmasına rağmen şehrin erzak stoklarını bitirerek önce garnizonu açlıktan yok ettim. Sonrasında da kolayca Ayakis şehrini ele geçirdim ve fetihten sonra tam 19 tane Aseraylı ordunu infaz ettim. Devamında da Aseray son gücüyle Ayakis şehrini kuşattı fakat ordumu göndererek savaşı kazandım ve burada Aseray Sultanı Diyul'u tutsak alarak onu da idam ettim. Böylece Aseray'ın yeni sultaniçesi Şeyma adlı bir kadın olmuştu ama iktidarı çok uzun sürmeyecekti. Çünkü Ayakis'ten sonra Aseray'ın son şehri Askar'ı kuşattım. Ve şehrin savunması güçlü olsa da erzağın bitmesini bekledim. Ve garnizon azaldıktan sonra saldırarak son şehri de ele geçirdim. Böylece Aseray'dan geriye sadece kaleler kalmıştı. Ve Ayınbalik Kalesi, Bariel Kalesi, Ukba Kalesi, Tublis Kalesi ve en son Medeni Kalesi'ni ele geçirerek Aseray Sultanlığını tarihin tozlu sayfalarına gömdüm. Böylece günlük oha kaç kazanıyoruz lan? 400.000 altın mı kazanıyoruz? Ben mi yanlış okuyorum? Oo ama tabii düştü. Evet artık günlük 40-45 bin altın kazanıyoruz. Ve bu da demek oluyor ki birazcık bekleyeceğim ve biriken paramla tüm dünyayı satın alacağım.